Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişiyle ilgili açılım yapacağız. Bu niyetleri dinleyin. Bu niyetler çok önemli. Geçmeyin. Bu niyetlere uygun kişiler ve enerjiler için yapıyoruz çünkü bu açılımları olasılıklar doğrultusunda ben hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde, en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde yaşamalarını sağlasın. Yaşamlarını, yaşayış şekillerini, davranışlarını bu şekilde kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım kartlar neler söyleyecek. Inner Knowing. Sizin şu anda içinizden geçen, içsel olarak zaten Yengeç Burcu zamanındayız. Sezgileriniz, içinizden geçen sezgilerin, hislerin, belki rüyaların ama ben daha çok sezgi olarak. Yani şu an içinizden ne geçiyorsa
aslında kart diyor ki bu doğru olabilir aklındaki kişiyle ilgili. Seni seviyor diye mi düşünüyorsun? Sana geleceğini mi düşünüyorsun? Ya da başka şeyler mi? Burada aslında iç sesin onunla ilgili sana çok şey söylüyor ve bu iç sesinin söylediği şeyler zaten onunla ilgili görmen gereken şeyler. Cevapları dışarıda aramana da gerek yok aslında. Sen zaten biliyorsun diyor kartlar. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili nasıl bir enerjide diye seçtim ve bakın communication kartı çıktı. Bakın burada arkasını dönmüş bir deniz kızı var ve önünde bir kaplumbağa var. Kaplumbağa evlilik, yavaş ama aslında sağlam ilerleyen süreçler de demektir aynı zamanda. Belki gecikti, belki yavaş ama sağlam gelebilir. Yani zaten Merkür Retrosu aklınızdaki kişinin iletişim düşündüğünü söylüyor kart. Yani bir iletişim düşüncesi içerisinde. Direct communication çıktı. Ask for help. Yardım iste. Nasıl gelecek, nasıl adım atacak, yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da sizden yardım istemek için de gelmek istiyor olabilir. Buradaki kartlara göre. Size ihtiyacı söz konusu, bunu söylüyor kartlar. Devam edelim. Gün olur devran döner diyesim geldi, geliyor. Bunu hissediyorum. Yani hayat onu size getiriyor ya da sizi ona getiriyor. Ama burada onun iletişim ve yardım isteme isteğiyle çıktığı için kartlar ve siz hissediyor da olabilirsiniz. Zaten bir araya geleceğinizi, zaten bir şekilde hayatın sizi tekrar belki barıştıracağını, bir araya getireceğini, yani bir şekilde karşılaşmalar, buluşmalar ve onun size gelme durumu yaşanabilir aranızda. Gelmek istiyor ve pozitif şekilde aranızdaki süreci ilerletmek istiyor bu kişi. Ölüm gölgede çıktı. Yani bitirememiş çünkü. Burada çok yüksek ihtimal bitti gibi gözüken bir süreç söz konusu ama kartlar diyor ki bitiremedi. O yüzden de yapamadığı için gelmek isteyen bir enerji içerisinde. Mahkeme gölgede çıktı. Yani bitiremiyor işte, geride bırakamıyor. İkisi de Plüto enerjisi. Plüton. Yani ölüm ve mahkeme gölgelerde çıktı. Yani bitirememek direkt olarak. Geride bırakamamak. O yüzden kader çarkı aydınlık enerjide. Şu anda Jüpiter enerjisi de haritalarınıza göre bu kişinin size adım atması, size gelmesi doğrultusunda süreci pozitif etkiliyor olabilir. Yani bitirememesi, unutamaması ve gelmek istemesi diyor kartlar ve aslında bu bitirememesi aranızdaki süreci pozitif şekilde tekrar birbirinize şans vermeniz, şansınız olması açısından, kavuşmanız açısından pozitif etkiliyor diyor kartlar. Evet, bu güzel tarot destemi seçtim. Şöyle göstereyim. Işıltılı, elegant, enerjimiz gibi maşallah maşallah diyelim. Tarot destelerimi merak edenler, Sun Moon Tarot YouTube kanalımda tarot destelerimi paylaştığım bir video var. Oynatma listesine ekledim. Oradan bakabilirsiniz tarot destelerime. Çoğu yurt dışından. Evet. Türkiye'de de güzel üretilse Türkiye'de de alırız. Keşke üretilse güzel şekilde. Bunu hep demişimdir. O videoda da demiş olabilirim hatta. Evet, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel enerjisi. Tılsım üçlüsü. Bazılarınızın burada mahkeme süreçleri olabilir. Mahkemede çıktığı için böyle parayla ilgili, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı. Ay nasıl parlıyor maşallah maşallah. Diyelim. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükür olsun. İyilikleri, güzellikleri nasip eden Allah'a şükür olsun. Maşallah maşallah. Böyle ışıltılı şeyleri çok seviyorum. Evet, böyle bir ortaklık oluşturmak. Belki mal varlıkları üzerinden evler, arabalar, işte paralar, kaynaklar, ortak kaynaklar üzerinden bir ortaklığa, ortak noktada buluşmak istiyor olabilir. Boşanma süreciniz vesaire varsa.
Ama boşanma süreciniz yoksa, hani resmi ilişkiniz vesaire yoksa, çünkü mahkeme ve ölüm gölgede çıktığı için diyorum buna. Kolektif açılım sonuçta. Böyle durumlar söz konusu değilse de burada bir şekilde sizinle görüşmek, konuşmak, belki iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden de karşınıza çıkmak, birbirinizle ilgili bilmediğiniz şeyleri birbirinize öğretin ya da meslekleriniz üzerinden belki birbirinize bir şeyler öğretin. Sizden yaptığınız meslek üzerinden bir şey öğrenmek ya da bir şey danışmak istiyor olabilir ya da sizin belki onunla özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı süreciniz varsa bir şekilde böyle bir arada bulunun istiyor. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden diyor kartlar. Güncel enerjisinde merak ettiğini görüyorum ve bir şeyler sağlam şekilde ilerlesin istiyor. Bir de sizi çok güzel buluyor olabilir. Böyle kalemle çizilmiş gibi, heykel gibi, melek gibi çok güzel, ışıl ışıl falan da diyor olabilir size. Bunu da hissettirdi kartlar. Özellikle böyle yakın zamanda bazı fotoğraflar paylaştıysanız, belki bazı yapıların içerisinde falan, bunu da hissettim. Tarihi yerler olabilir, sergiler olabilir, tılsım üçlüsüyle, kendi iş yeriniz olabilir. Hani böyle paylaştığınız fotoğrafları da böyle çok beğeniyor, inceliyor olabilir. Hani vay be diye böyle gurur duyarak, güzel ve başarılı ve çekici bularak. Üzerinde ağırlık oluşturan durum sizinle ilgili, aklınızdaki kişinin dünya kartı. Aranızda eğer fiziksel mesafe söz konusuysa bunun üzerinde ağırlık oluşturduğunu söylüyor kartlar. Şöyle bakın, ışıl ışıl göstereyim. Bu üzerinde ağırlık oluşturuyor diyor. Fiziksel mesafe söz konusu değilse de ben yine bu dünya kartını geziyorsanız, tozuyorsanız, belki iki yere gittiniz, o çok geziyorsunuz diye düşünüyor olabilir aradaki mesafeden de. Bir arada fiziksel mesafe varsa bu, işte siz başka şehirdeyseniz, o başka şehirdeyse, siz başka ülkedeyseniz, o başka ülkedeyse, bu onun üzerinde ağırlık oluşturuyor çünkü uzak kalmak istemiyor. Belki ya da istediği zaman kolayca konuşamadığını, iletişime geçemediğini düşünüyor olabilir. Ama böyle fiziksel mesafe söz konusu değilse de paylaştığınız fotoğraflar, güzelliğiniz, böyle özgürce hayata devam ediyor oluşunuz, bakın onun üzerinde ağırlık oluşturuyor diyor kartlar, olasılıklar doğrultusunda. Paylaştığınız belki sosyal medyada güzel fotoğraflar, başarılarınız ya da işte böyle araya girebilecek ya da girmiş bir fiziksel mesafe onun üzerinde ağırlık oluşturuyor diyor kartlar. Sizinle ilgili çalıştırdığı güçlü pozitif etki. Kılıç sekizlisi. Bir tane şiir vardı ya sabah programlarında. Neydi o ya? Sözleri de aklıma gelmedi. Sadece adamın nasıl tarzda söylediği aklımda. Kazınmışsın kalbime ilmek ilmek. O tarz böyle bir şiir vardı ya, bu kişi de onu görüyorum. Yani takılıp kalmış size. Size şu anda bu kişi takıntılı. Bu güçlü pozitif etkide geldi ilginç şekilde böyle bir kart. O yüzden aslında bitirememesi başlangıçta çıkan enerji. Senden geçemiyor diyor kartlar. Senden geçemiyor bu kişi. Sana takılı kaldı. Zihninden, aklından çıkmıyorsun. Takılı kaldı sana. Ama neyi nasıl halledecek? Onu da bulamıyor gibi. Bulmak istiyor ama en azından istekli, tılsım üçlüsü çıktı. Gölge tarafı kendini sıkışmış hissediyor, çaresiz hissediyor. Size ihtiyaç duyduğunu da hissediyorum. Yani kavuşma isteği, özellikle seyahat ve yolculuklar arasında artık kavuşun, artık bir araya gelin. Bu istek çok fazla kendisinde. Sizinle ilgili gölge negatif tarafı. Bu destedeki ekstra kartlardan bu. Ben bunu hep The Arise diye okuyordum ama şu anda Merkür Retrosu'ndan mı bilmiyorum, okuyamadım yazıyı. Tövbe bismillah. Şöyle göstereyim. The Arise işte ya. No. Arise değil. The Artist. Merkür Retrosu'nun kafayı The Artist. T'yi çözemedim, tövbe bismillah. Aa.
The Artist. Bu destedeki ekstra kart. Bu kart. İki ekstra, bazı destelerin öyle ekstra kartları oluyor. Burada aslında mesela dışarı çıkmış ve sanki dünyayı gözlemleyen ve işte şiir yazan belki ya da kendi hikayesini yazan birisi gibi düşünebiliriz burada. Yani aslında dünya kartından sonraki o gözlemci bakış açısına geçme, aslında her şey benmişim anlayışı diyebilirim. Kısaca tarot yolculuğu üzerinden de bu kartı söylediğimde. Tarot atölyesine katılanlar daha iyi anlayacaktır. Ama buradaki olay doğrultusunda yorumladığımda bu kartı gölge tarafında şey hissettim. Çok kendini geride tutuyor olabilir. Evet, izliyor, stalkluyor, gözlemliyor. The Artist çıktı. Bilmiyorum, bazılarınızın belki aklındaki kişi ünlü, belki size şarkılar yazıyor, belki şiirler yazıyor. Belki siz bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz, bilmiyorum. Okuyamadım yani, The Artist yazıyor. Şöyle T harfi mi yapılır Allah aşkına? Şekil şukul yapacağım diye yani. T harfine bakın. Arapça harfe benzemiş yani. Bir şey oldum yani, ne bu şey? Ne harfi bu, ne diye. Ki kaç kez kullandığım deste yani. Merkür Retrosu işte. Belki bu bile bir şey anlam ifade ediyor olabilir sizin için. The Artist. Belki gözetliyor, belki izliyor, belki hala seni istiyor, belki dediğim gibi şiirler yazıyor, şarkılar yazıyor adına. Böyle. Ama geride kalıyor. Kendini geride tutuyor. Bu onun sizinle ilgili negatif gölge tarafı. Bir de The Artist, ben şey de hissettim ya, dümdüz artist takılıyor olabilir. Yani artistlik yapıyor olabilir. Hiç böyle sanki hani şey gibi hayatına bakıyormuş gibi ama bakamıyor diyor kartlar. Yani böyle bir artist tarafı olabilir. O da gölge tarafı diyor kartlar. Deli gibi izliyor, deli gibi bakıyor, gelmek istiyor. Belki ilham oluyor aranızdaki süreç ona. Gerçekten sanatçı bazı şeyleri ortaya çıkmış olabilir. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Ya da aklınızdaki kişi zaten belki ünlü ya da sanatçı. Kendi sürecinize göre düşünebilirsiniz. Yazıyor, ediyor, ilham oluyorsun ama orada kalıyor ve artistlik yapıyor bunlar üzerinden. Bu onun gölge tarafı diyor kartlar, olasılıklar doğrultusunda. Sizinle ilgili geçmiş enerjisine bakalım. Şu kart kendini attı. Ermiş diyorum. Allah Allah. Yaşlı adamı görünce Aziz kartı. Yine bilmişlik enerjisi hissettim. Yani istememesi, size kapıları kapatması, benim kurallarım böyle, böyle olursa olur ve sen bunu yapmadın. O yüzden işte açıklama da yapmaması ve size kapıyı da kapatması. Yine biraz böyle bilmiş enerjilerde olması ve bunun aslında koruyucu bir enerji. İşte ben seni korudum, kolladım, işte ciddi düşünmüştüm aslında bilmem ne. Biraz böyle bir enerjideymiş geçmişte. Yine geçmiş için bir kart daha seçeceğim. Kupa dokuzlusu. Yani aslında sizi istemiş, belki ciddiyet de istemiş ama kupa dokuzlusu ve Aziz bana yine şunu söylüyor. Sadece kendi doğruları vardı bu kişinin. İşte ben seni koruyorum, kolluyorum, sahip çıkıyorum, ciddi ilişki düşünüyorum, evlenmek istiyorum. O yüzden bu yanlışları yaptın, tamam. O zaman ben sana hiçbir açıklama yapmıyorum ve o yanlışına göre belki sizi sessizlikle cezalandırıyor. Belki tuhaf tuhaf triplere giriyor. Belki diyor ki tamam bundan sonra böyle gibi. Hani biraz kendi bildiği üzerinden bir artistlik işte, bakın. Yani çizimlere baktığınızda da enerjisi gözüktü kendisinde olasılıklar doğrultusunda. Şimdi olası gelecek enerjisi sizinle ilgili. Onu sizinle ilgili neyi görmesi, neyi bilmesi gerek? Aa. Şaşırdım. Ben sizi savunmuştum. Neden böyle çıktınız? Şimdi bakacağız ona. Size şaka yapıyorum tabii. Herkesin olayını ne bilmiyorum. Onunla ilgili sizi etkileyen dış etken, dış etkenler. Ne kadar böyle dediğim dedik, çaldığım düdük birisi bu kişi. Çok otoriter, çok sabit birisi bu kişi. Kaç yaşında olduğunun önemi yok. Çok da olgun birisi, onu da görüyorum. Sizinle ilgili korkusu, korkuları ve sizinle ilgili olası sonuç enerjisi.
Şimdi sizinle ilgili neyi görmesi, neyi bilmesi gerekiyor dedi. Kılıç yedilisi. Hayırdır? Hangi yalanları söylüyorsunuz? Hangi gizli saklı işleri çeviriyorsunuz diyesim geldi. Şaka yapıyorum tabii de. Bazı yalanlar söylediğinizi söylüyor kartlar. Ona dürüst olmadığınızı. Sizinle ilgili bunu görmesi gerek. Yani ona baksaydık ve siz onunla ilgili ne görmelisiniz dediğimizde bu çıksaydı yine böyle yorumlardık. O yüzden şimdi size de torpil geçemeyeceğim. Yani ondan sakladığınız, yalan söylediğiniz bazı şeyler olduğunu söylüyor kartlar. Yani o sizinle ilgili bunu görmesi gerek şeklinde çıktı. Onun egosuna karşı ego yaparak sanki kaçak göçek davrandığınız bazı şeyler olmuş. Arkasına iş çevirir gibi. Belki iş arkadaşlarına arkasından konuştunuz ya da onun sektörü, onun yaptığı iş üzerinden belki arkadan iş çevirir gibi bazı şeyleriniz oldu. İletişimsel görüyorum bunu özellikle. Bunları yaptığınızı ama bunun aslında onun öfkesi, onun siniri, onun baskıcılığına karşı yaptığınız, yani manipülasyona manipülasyon ya da yani sanki o baskıcılıktan rahatsız olup biraz böyle hani ona buna sorarak ya da onunla bununla başkalarıyla iletişime geçerek ilerlemişsiniz. Bunu görmesi gerek sizinle ilgili. Ondan gizli saklı şekilde. Onun sizinle ilgili onu etkileyen dış etken imparator. Ben bunu kendi enerjisi olarak görüyorum. Çünkü korkusu da imparatoriçe çıktı. Yani bu kişi geçmiş enerjisinde de dedim zaten. Evlenmek istediğim, ciddi ilişki yaşamak istediğim kadındın sen diyor size. Ama kendi kuralları, kendi otoritesi, gururu şu anda onu etkileyen dış etken. Yani ketumluğu, yani bu kişi şöyle sanki bana bunu yapan kişiyle ben bir daha barışmam diyor ama içi içine gidiyor, barışmak istiyor, seviyor, unutamıyor ama o gururu nedeniyle öyle de kalıyor. Bu onu etkileyen dış etken işte gururu, ketumluğu, kendi kuralları sizinle ilgili onu etkileyen dış etken. Bazılarınız için belki yine böyle bir eril figür olabilir, bir eş figürü, bir baba figürü, yönetici figürler. Bunlar da onunla ilgili sizinle ilgili onu etkileyen dış etken olabilir. Kendinize göre düşünebilirsiniz ama eş enerjiler çıktığı için ben sanki siz hani partner olarak onun aslında evlenmeyi istemesi ya da zaten eş olarak sizi görmesi ama kendi ketumluğu, kendi gururu, bu onu dış etkileyen dış etken olarak görüyorum. Ama ekstra böyle yönetici figürler, resmi figürler vesaire de olabilir olasılıklar doğrultusunda onu etkileyen dış etkende. Şimdi burada korkusu korkuları imparatoriçe çıktı zaten. Sizsiniz bence. Yani güzelliğiniz, hala seviyor olması, hala sizden daha iyisini bulamaması, evlenmek istemesi, bu kadar sizi istemesi ve bu kadar size hala çekiliyor olması onu korkutuyor olarak gözüktü aynı zamanda. Çünkü bunun sebebi gurur burada. Bunu görüyorum. Ketumluk, gurur. O yüzden burada aslında sizden korkuyor diyebilirim. Güzelliğiniz, belki evlenmek, yani belki bal gibi biliyor. Birbirinize göresiniz. Ama korkuyor bundan diyor kartlar. Çekiliyor çünkü hala çok fazla. Şimdi olası gelecek ve olası sonuç enerjisine baktığımızda da ermiş kartı olası gelecek enerjisinde çıktı. O yüzden dedim. Mesela Aziz çıktı, onun enerjisinde ermiş çıktı, imparator çıktı. Özellikle erilleri çok olgun görüyorum. Yani yaşının önemi yok burada. Kart enerjiyi daha çok gösteriyor. Gerçekten kafa olarak olgun kişiler. Bir aile sorumluluğunu alabilecek, bir evlilik sorumluluğunu alabilecek kişiler ya da zaten belki eşiniz. Bilmiyorum. Ama olgun kişi. Olası gelecekte de daha da olgunlaşabilir. Daha da içe kapanabilir. Manevi süreçler, kendisiyle kalması, belki psikolojik süreçler, terapiler, özellikle eril tarafta bunu görüyorum. Bunlara yönelebilir. Kendini aydınlatmak isteyebilir. Belki bazı zatları ziyaret etmek isteyebilir. Yani biraz daha kendi yolunda hani yolunu bulmaya çalışabilir. Hani sizinle ilgili ne yapacak? Özellikle manevi yollara ya da psikolojik yollara başvurarak
gözlemlediğim olasılıklar doğrultusunda ve olası sonuç enerjisi kupa beşlisi. Pişmanlık işte, yani unutamaması işte size. Yani adım atmıyor, tek başına kalıyor ama adım atmadığı her sürede de acı çekiyor, gözyaşı döküyor, ağlıyor, belki diyesim geldi açıkçası, ama dışarıya da böyle gözüküyor. İşte artist dedik ya, dışarıya da artistlikler, dik duruşlar, özellikle erillerde. Ama olası gelecek ve olası sonuç enerjisi pişmanlıkları, üzüntülere, kendisiyle kalması biraz daha melankolik, ama aslında ışığı ve sizinle ilgili doğru yolu da bulabileceği süreçlere de evrilebilir. Bağımlılıkları söz konusuysa iptal, bunlara yönelip sonra geri çekilme falan, hani öyle gitgelleri olabilir. Hani ne yapıyor, ne yapabilir, nereye kadar böyle hani gibi iptal negatif kötü şeylere. Ee, Ve ben ekstra yine kart seçtim. Özellikle adım atacak mı diye sormak istedim buradan. Kartlar diyor ki evet, adım atabilir. Şöyle çıkan kartların güzelliğini göstereyim size. Özellikle böyle bir sürecin ardından olası gelecek ve olası sonuçta bahsettiğim adım atabilir, seyahatler, tatiller, teklifler, özellikle su kenarları, deniz kenarları ya da direkt tatile gitmek. Bunlar üzerinden seyahat tekliflerinde bulunabilir. Aynı zamanda yengeç, akrep, balık etkili ya da kova etkili bir eril enerjide sizin barışmanız, buluşmanız, bir araya gelmenizde seyahatler üzerinden pozitif bir etkiye sahip olabilir. Sanki ilişkiyi ileri götürebilecek, şifalandırabilecek, netleştirebilecek noktada diyor kartlar. Olasılıklar doğrultusunda adalet de çıkmış burada. O yüzden eğer boşanma sürecinde olduğunuz birisi için dinliyorsanız da burada şunu söyleyebilirim. Belki burada boşanma ile ilgili kararlar alınabilir artık, hani netleşebilir süreciniz, şifalanabilir. Belki anlaşmalı boşanma, hani ya da anlayışla karşılaması bu süreci. Ya da barışma da olabilir gözlemlediğim. Ve yengeç, akrep, balık etkili bir eril enerjinin de yine aranızda resmi süreç varsa bunlara pozitif etkisi gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Boşanma süreci söz konusuysa nasıl sonuçlanabilir dedim. Ölüm kartı çıktı. Yani burada boşanma ya da bitiş, değişim, dönüşüm, şifalanmayla şeklinde sonuçlanabilir. Evet. Yeni başlangıçlar yapabilmeniz için de. Ego savaşlarına dikkat edin. Özellikle dişiler. Bir de üçüncü, dördüncü hava etkili özellikle kadınlara dikkat edin. Ve siz de zihninizde burada aslında sizinle ilgili ona tavsiyedeki gibi aşırı zihin çalıştırıp aşırı zihinde kalıp o kişinin o ketumluğuna karşı arkadan iş çevirerek ona konuş, buna konuş, ona anlat, bunu anlat. Hani onu gıcık edecek böyle sinsi gözüken davranışlar yapmamaya dikkat edebilirsiniz. Yine gördüğüm. Yani bir süre daha kendi içinde bir süreci gözüktü. Sonrasında da çok fazla yengeç etkili kartta çıktığı için su etkili. Böyle yengeç burcu zamanlarında bile olabilir. Tatil, su kenarı buluşmaları, su kenarı buluşmaları, yalnız tarot yorumlarında yeni artık şeyler türüyor. Seyahatler, belki tatile çıkma teklifi gibi teklifleri olabilir. Bir şekilde aranızdaki süreci şifalandıracak, netleştirecek ve nasıl istiyorsanız, aslında başta Inner Knowing'de dediği gibi nasıl olacağını hissediyorsanız ve nasıl istiyorsanız, yıldız kartı da onu söyler. Hayallerin gerçekleşmesi. Gerçekten nasıl istiyorsun ama. Belki de istemediğin birisini istiyorsun. Yani kendine de bu konularda yüzleş. O doğrultuda şekillenebilir sürecin diyor kartlar. Ben şifalanacağını görüyorum ama çözüleceğini görüyorum bazı şeylerin. Özellikle seyahatler, yolculuklar, tatiller de bu kişi bağlantılı ya da yengeç, akrep, balık etkili. Belki ortak tanıdığınız falan bir kişi bağlantılı seyahatler, görüşmeler olabilir. Adım atabilir ama şeklinde gözüktü. Çünkü ben onları adım atacak mı diye çekmiştim. Yine kader çarkı çıktı, bakın, atabilir. Yani kartlar diyor ki kadersel olarak zaten geliyor sana. Çok böyle konuşmayı sevmesem de bakın ikinci kez çıktı ve adım enerjileriyle. Bekliyorsunuz zaten siz de yolunu. Yolculuklar, seyahatler, bunların da
süreci pozitif etkileyebileceğini söylüyor kartlar. Şimdi bu kişiyle ilgili size ekstra kartların tavsiyeleriyle devam edelim. Kılıç dörtlüsü, kupa yedilisi ve kupa prensi. Burada biraz geri çekilin, dinlenin. Ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz? Yani aklınız beş karış havada olmasın. Biraz sanki çok karışmışsınız siz. Kafa karışıklığı görüyorum. Psikolojik, mental yorgunluk görüyorum. Belki bunun bedeninizi de etkilemesi. Tatile çıkmak, dinlenmek yapabiliyorsanız yani böyle kafa dinlemeniz gerekiyor. Kişileri bir susturun, kimseyle konuşmayın, bu kişiyle olan sürecinizde bir kendinizle kalın. Bir süre kendinizi dinleyin, kendinizle kalın. Ondan sonra zaten size iyi gelebilecek adımlar ve tekliflerle zaten karşılaşacağınızı ve sizin de o doğrultuda belki aklınıza fikirler gelecek, şunu yapayım, şöyle ilerleyeyim. Yani su akar yolunu bulur diyesim geldi. O yüzden o suyu ekstra düşünerek, ona bunu anlatarak, ortalığı karıştırarak, aslında kendinizi yorarak, kendinize zarar vererek, belki nazara açık hale geliyorsunuz iptal. Yani bulandırma suyu, boş ver, geri çekil, akışa bırak. Zaten sana, yani ben sanki ondan gelecek gibi görüyorum. Yani bir teklif, bir işaret, bir yeşil ışık zaten gelecek diyor sanki kartlar. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Şu destemden de seçelim. Aklınızdaki kişiyle ilgili size tavsiye, mesaj. Kutlama. Kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayın ve sahip olduğunuz her şeyi takdir edin. Uzun bir yol kat ettiniz. Yine burada hayatta daha işte keyif aldığınız, zevk aldığınız, size iyi gelen, yüzünüzü güldüren kişilerle vakit geçirmek, kutlamalar, tatiller, bunlar iyi gelebilir. Biraz daha kendinizi kutlamak, başarılarınızı kutlamak, bunlara yönelmenin iyi gelebileceğini söylüyor. Bir değişiklik yap, ne kadar mükemmel sonuçlanacağını göreceksin mesajı çıktı. Bir de şey hissettim, konser diyesim geldi ya. Konserlere katılmak ya da gerçekten şarkıcı ya da sanatçıysa ya da böyle bilmiyorum, konserler ve kutlamalar üzerinden de pozitif süreçleriniz olabilir. Ve bir değişiklik yap, pozitif sonuçlanacağını göreceksin diyor. Bu kişiyle olan süreciniz üzerinden kendinize göre düşünebilirsiniz bu mesajı da. Şuradan da seçmek istedim. Şu desteden de. Bunun geleceğini hissettim. Gentleness. Yani bu kişi hala seni seviyor. Hala sana gentleman. Hala seni istiyor. Bakın nerede o? Gentleness. Doğru mu okuyorum? Evet. Deminki şeyden sonra İmparator, İmparatoriçe, kader çarkı. Aranızdaki kadersel bağı görüyor musunuz? Yani ben böyle konuşmam ama kaç tane büyük arkana kartı çıktı. Yani aranızdaki süreçle ilgili. Boşanma sürecindeyseniz ama evli kalmaktan korkuyor olabilir. Onu söyleyebilirim. O da belki boşanmak istiyor, yani bitsin istiyor ve bitebilir, şifalanabilir süreciniz. Ama hani resmi süreç söz konusu değilse özellikle o zaman da evlilik enerji bağı gözüküyor aranızda diyebilirim. Yani aslında hala seni istiyor, böyle artist takılsa da aslında hala içindeki centilmenlik duyguları sana çalışıyor. İmparatoriçesine çalışıyor diyor kartlar. Olasılıklar doğrusu. Yani size tavsiye mesaj da aslında hala size centilmen olduğu doğrultusunda. Memories. Geçmişi hatırlıyor. Seni özlüyor ki kupa beşlisi çıktı. Unutamamak çıktı. Plüto bağlantısı zaten. Astroloji bilenler anlar ve light. Onun ışığı sizsiniz. Onun güzelliği sizsiniz. İmparatoriçe de demiştim. Güzelliğinizden, etkilenmekten korkuyor. Çünkü etkileniyor. Yani o sert duruşunu koruyamamaktan korkuyor. Onun ışığısınız. Bakın zaten ışıltılı deste. Işık ışık. Onun için ışıksınız siz. Altınsınız. Güneşsiniz. İmparatoriçesiniz. Işığısınız. Güneşisiniz. Eşisiniz aslında. Evet. Açılım bu şekildeydi. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında Instagram, DM ve mail aracılığıyla iletişime geçip randevularınızı oluşturabilirsiniz. Yeni Gold danışmanlık paketi oluşturdum.
İsteyenler Gold danışan da olabilir. Aylık üyelik gibi düşünebilirsiniz bunu. Tarot öğrenmek isteyenler de tarot atölyelerime kayıtlarını yaptırabilir. Çok kapsamlı şekilde ilerliyoruz. Yolunuzun bir şekilde kesiştiğini, öğrenmeniz gerektiğini ve bana bu doğrultuda çekiliyorsanız özellikle zaten hiçbir yerde olmayan kapsamda içeriği söz konusu atölyelerimin. Çok güzel şekilde tarotu öğreniyor. Sadece tarot öğrenmek gibi değil aslında. Çok fazla konuda da hayatınıza ışık tutabilecek bilgiler öğreniyor oluyorsunuz. Tabii ki o kaba, o kaliteye sahip kişiler, sorumluluk sahibi ve saygı çerçevesinde ilerleyen kişiler, o denge doğrultusunda, hakkaniyet doğrultusunda ilerleyen kişiler için diyebilirim. Bu enerjilerden olduğunuzu düşünüyorsanız eğer kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Gold danışan dediğim gibi paketini zaten paylaştım. Çok fazla açılım almanız gerektiğini hissediyorsanız, çok fazla sorunuz varsa ya da Gold danışan paketini tercih edebilirsiniz. Aylık üyelik gibi düşünebilirsiniz dediğim gibi. İhtiyacınıza göre 2 tane 3 tane paketlerde alabilirsiniz. Çok fazla açılım yaptırmak ya da çok fazla soru sordurmak istiyorsanız böyle önünüzdeki süreçte özellikle böyle işte mesela bir ay içerisinde benim çok konu var, şuna baktıracağım, buna baktıracağım diyorsanız o Gold paket tam size göre diyebilirim. Gold paket, Gold danışan olup değerlendirebilirsiniz. Detaylı zaten paylaştım. Yine atölyelerime de kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Öğrenmeye hayatın sizi götürdüğünü düşünüyorsanız ben hak edişi olan kişilerin zaten bu alanlara çekildiğini gözlemliyorum. Düşünüyorum diyeceğim ama düşünmenin yanında gözlemliyorum da. Atölyelerimde de bahsettim. İnsanlar hayatları değişip dönüşürken hak edişi olan ve çok daha üst boyut bilgilere ulaşabilecek hak edişe sahip kişiler bu alanlara çekiliyor. Bu kaba sahip olmayan kişiler de kaliteli kişilerin alanlarından zaten düşürülüyorlar. O yüzden de hani o kaba, o enerjiye, o geniş, güzel bakış açılarına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve çekiliyorsanız tarot öğrenmeye, hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler tabii ki atölyelerime kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Kartla ya da taksitle ödeme tercih edenler site üzerinden randevularını ya da kayıtlarını oluşturabilirler. Evet, niyetime, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olup beğenerek güzel yorumlarla da destek olmayı hatırlayın. Evet, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.